Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli izleyiciler. Sizlerle birlikte hakikatin izini sürdüğümüz Gerçeğin Peşinde programıyla karşınızdayız. Evet, programımızda her bir programda farklı kıymetli konuları, soruları ele alıyoruz ve bu soruları sizlere yönlendiriyoruz. Sizlerden de gerek WhatsApp aracılığıyla yazılı şekilde, gerek canlı yayına bağlanarak yorumlarınızı talep ediyoruz. Daha önceki programlarımızda gerçekliği sorgulamıştık. Gerçek nedir demiştik ve gerçeğe ulaşılabilir mi diye sorular sormuştuk. Çok güzel yorumlar geldi. Akabinde bir diğer programımızda Allah'ın varlığı ile ilgili sorular vardı. Allah'ın varlığını nasıl gerekçelendiriyorduk? Onun varlığını nasıl delillendiriyorduk? Bunları sorduk. Bunları birlikte konuştuk. Sizlerden de yine çok güzel yorumlar geldi. Ve bu akşam da farklı, yine önemli, güncel bir konuyu beraber ele alacağız. Seyfettin Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Elhamdülillah, şükür. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Çok şükür bizler Allah deyiz. iyiliğimizi artırsın. İnşallah Amin. bu programı da böyle hepimizin gelişmesine, tekamülüne vesile eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Nasıl gidiyor? Program genel hatlarıyla böyle gerçeğin peşinde. İyi olacak inşallah, daha iyi gittikçe Evet. böyle. Tabii yeni bir format programımız. Yorum yarışması, yani böyle bir yarışmaya döndürdük. Temel konuları kendi dünyamızda nasıl algılıyoruz, nasıl yorumluyoruz efendim. Böylece hem yorum izleyicilerimizin, gençlerin yorum kabiliyeti gelişsin, hem de işte yarışmanın kendi fıtri bir heyecanı var. O heyecanı programımıza da yansıtarak devam edelim istiyoruz. Çok güzel. Hocam aslında birçok yaptığımız derste, sizlerin birçok yaptığınız derslerde anlattığınız konular bir nevi aslında bu programda bu yorum yarışmasıyla, bu vesileyle bir sağlamasını yapıyoruz gibi sanki böyle. Evet. Değil mi? O öğrendiklerimizin bir sağlamasını yapıyoruz gibi. İnsanların dünyasında ne kaldı? Efendim, kalıcı etkileri nelerdir? Esasen odur yani. Çok şey var. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgi her tarafta, bilgiye çabuk ulaşılıyor. Ama insanın kullanamadığı bilgi onun sayılmaz. Evet. Kullanabildiğin bilgi senindir yani derler. Bir bilgiyi işte nasıl kullanıyoruz yani bu programda da. O kullandığımızı kim nasıl kullanıyor, nasıl yorumluyor. Böyle tatlı bir yarışma, yorum yarışması. Çok güzel. Peki hocam, bu akşamki programımızın sorusu nedir, konusu? Onun üzerinde konuşalım. Bu akşam işte bilimi ele alacağız. Çok Sevgili iyi. dostlar, bilim çağındayız. Bilim gerçekten deyince akan suların durduğu bir zamandayız. Bilim komplekslerimiz var. Yani şu bilimi bir masaya yatıralım. Nedir bilim gerçekte? Bilim çağındayız tamam, ama bilim din ilişkisi nedir? Bilim dinin yerine geçirilmek isteniyor yani. Dine gerek yok, işte bilim çağındayız, bilim her şeyi halledecek şeklinde bazı insanlar kasıtlı, maksatlı olarak dini devre dışı bırakmak, bilimi onun yerine ikame etmek istiyorlar. Gerçekten bilim bize yeter mi? Bilim ne iş yapar? Bilimle din ilişkisi nedir? Bilimle din yani çatışır mı? Sorularımız bunlar, temel konu bilim. Bilimden anladıklarımız. Bunun yorumunu isteyeceğiz sizden. Bilimden ne anlıyorsunuz? Özellikle bilim-din ilişkisini kafanızda nasıl oturttunuz? Değil mi? Bunlar böyle Tabii. önemli bir konu. Çok önemli. Bilim çağının Güncel. insanları olarak bilim her zaman güncelliğini de koruyor. Bunu soracağız. Efendim, inşallah güzel paylaşımlar, güzel yorumlar bekliyoruz. Evet, o halde numaralarımızı bir paylaşalım hocam izleyicilerimizle. Kıymetli izleyiciler, 0312 341 2040 numaralı hattan bizlere doğrudan canlı yayına bağlanarak katılabilirsiniz. Yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bununla birlikte WhatsApp hattımız var. Yazılı olarak da yorumlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımızda 0552 341 2040.
Evet, ekranda da yer alıyor. Evet, numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle telefonlarınızı bekliyoruz kıymetli izleyiciler. Ve sorumuz, din bilim ilişkisi, din bilim çatışır mı? Bilim dinin yerini tutar mı? Gibi sorular olacak. Bunlar üzerine yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Evet hocam, tabi burada şeyi de belirtmekte fayda var belki. Yani şimdi din derken neyi kastettiğimizi de açıklamayalım mı? Yani şimdi din dediğimiz zaman birçok din var ve belki bilimle ilişkisi ona göre değişebilir, değişkenlik arz edebilir. Biz burada Evet, tabii kendi doğru. dinimizden bahsetmiyor muyuz? Yani tabii din deyince Allah'tan gelen innet dine indellahil İslam. Yani Allah katında din İslam'dır. İslam aslında bütün dinlerin ortak adıdır. Yani Hz. İbrahim'e gelen, Hz. Adem'e gelen ilk başta, Hz. Musa'ya gelen, Hz. İsa'ya gelen dinlerin özü de İslam'dır. Yani burada İslam, Allah'a teslim olanların, Allah'tan gelenlere kalbini açıp ona teslim olanların dini anlamına geliyor. Dolayısıyla gerçek dini kastediyoruz. Gerçek din olan İslam. Yani bu bilim çağında acaba gittikçe devre dışı mı kalıyor? Yani onu gerçek bilimle ilişkisi nedir yani İslam? Yani burada tabii bilim din çatışması bir noktada bizim meselemiz de değil. Yani Batı'nın meselesi. Güzel. Batı'nın diniyle bilimin çatışması Orta Çağ boyunca görülen bir husus. Mesela ondan çıkmış zaten. Bazı şeyleri biz yani bu özellikle son dönemde her şeyi Batı'dan kopya ettiğimiz için bilimsel anlayış, işte pozitivist anlayış, bir takım felsefi argümanlar Batı'dan kopya ediyoruz. Sonra da Batı'da nasılsa öyle anlamaya çalışıyoruz. Biraz oradan problem çıkıyor. Yani Doğu ile Batı'yı birbirinden ayırmak lazım bu açıdan. Akif'in güzel bir beyti var. Böylelerine yani birbirlerine karıştıran, sapla samanı karıştırmak da deniyor buna. Ne diyor? Şarkı görmez, garbı bilmez, görgüden yok payesi. Bir yaşarmaz göz, sıkılmaz işte kalp mi? Tek payesi diyor yani tam söyleyemedim. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmak yani kıyas-ı maal farık diye risalelerde de geçer. Kıyas-ı maal farık yani birbirleriyle mukayese edilemeyecek, edilmemesi gereken kıyaslar yapılıyor. Burada işte şey örneği veriliyordu, hatırladım böyle. Taşra ile İstanbul kıyas edilmez diyordu. İstanbul'la Avrupa kıyas edilmez diyordu değil mi? İşte diyor Paris'te bir madamın kıyafeti buradaki bir hocaya giydirilmez diyor mesela. Giydirilmez. Motamot orayı buraya almamak gerekiyor. Evet. Ama bir dönem böyle tuti kuşu gibi, bir papağan gibi değil mi? Hiç ayırt etmeksizin bir taklit söz konusu olmuş. Batıcılık, batılaşmanın ilerleme ile eşit olarak algılandığı bir dönem yaşanmış. Yani mesela belki Nietzsche hala bu örnek zihniyeti verelim. yaşayanlar da var. Nietzsche Tanrı öldü demiş yani. Nietzsche'nin öldü dediği Tanrı hangi Tanrı? Değil mi? Kimin Tanrısı? Aslında onun kastettiği Nietzsche İslamiyet'i bilmez. Evet. Keşke araştırsaydı yani ve bir genelleme yapmasaydı. Ama onun bildiği, onun dünyasında olan işte Batı var, Batı'nın dini var, Batı'nın Tanrı anlayışı, teslis anlayışı. Yani bu bugünkü insanı tatmin edecek, doyuracak bilim karşısında da ayakta kalabilecek bir anlayış değil anlamında. Tanrı öldü demiş. Veya Karl Marx din afyondur demiş. İnsanları uyuşturur yani bunu esasen Karl Marx
Orta Çağ Hristiyanlığı için yaptığı bir betimleme bu yani. Orta Çağ Hristiyanlığı için de doğrudur yani, gerçekten uyuşturmuş. Yani yüzyıllar boyunca kilisenin tekelinde din ve araştırmaya, ilme, düşünmeye, hatta kelepçe vuran, aklı devre dışı bırakan bir din anlayışı için yani kilisenin geldiği durum, Hristiyanlığın, muharref Hristiyanlığın afyon olduğunu söylemiş yani. Ama biz bunu kalktık son din içinde teerrü taze esasları, teerrü taze olan, zaman ihtiyarladıkça gençleşen, İslam dini için de hiçbir gümrüğe tabi tutmadan alırsak ve işte o kıyas-ı muhal farık hakikatine dikkat etmeden aynı kefeye koyarsak, genelleştirirsek yani oradaki din anlayışını, bu elbette doğru olmaz. Evet. Çünkü İslam dini hiçbir zaman ilerlemeye, aklı kullanmaya, bilim yapmaya bir mani teşkil etmemiştir. Yani bilakis mani teşkil etmek şöyle dursun, bilimi teşvik etmiştir. Evet, bu yorumları hocam izleyicilerimizden alalım değil mi? Yani tekrardan bir hatırlatmakta fayda var. Ya ben bir giriş olsun diye bu Giriş, konuda evet. çok yorum yapılabilir tabii. Aha. Daha geniş yorumlar yapılabilir. Evet. Evet, yani kıymetli izleyiciler, sizlerden bekliyoruz özellikle yorumlarınızı. Tekrar hatırlatalım. Ben arkadaşlardan rica edeyim ekrana versinler soruyu da. Din bilim çatışır mı? Din bilim ilişkisi üzerine konuşuyoruz ama din bilim çatışır mı? Ve bilim dinin yerini tutar mı gibi sorular yöneltmiş olalım sizlere. Ve görüşlerinizi merak ediyoruz. Öncelikle o sokak röportajlarına da öncelik verebiliriz. Evet, Onlar röportajlarımız da var. Evet. İzleyicilerimizin de önünü açabilir yani. Tamam, böyle. olur. Eğer hazırsa röportajlarımızı Onların da içinden böyle alalım kaderin hocam. Tabii. seçtiği kimseler ne diyorlar bu Hı hı. konuda? tamam alalım. Röportajlarımız da hazırsa bir alalım. Bilim çağında dine ne gerek var? Bilim çağında dine ne gerek var? Evet, çoğu insanın sorduğu bir soru bu. Bilim ile öncelikle din çelişir mi? Belki de bundan sonra gelecek soru budur yani. Bilim dediğimiz kavram aslında kainatın yaratılışını ifade eden bir mekanizmadır. Mesela şu anda bu mikrofon nasıl imal edilmiştir? Bu kamera nasıl imal edilmiştir? Nasıl yapılmıştır? Bunu araştırır insanlar, bunu ifade ederler. Ama bunu tasarımcısının var olup olmadığını şu anda göremiyor olmamız, bunu bir yapanın olmadığı anlamına gelmiyor. Aynı o mantıktaki gibi bilim şu anda işte evrenin, kainatın nasıl yaratıldığını, güneş sistemini, dünyayı, insanın nasıl bir mekanizmayla baştan sona inşa edildiğini ifade eden güzel bir mekanizmadır aslında. Bilim çağında dine gerek var mı? Bence yok hocam. Çünkü ben yurt dışında da bulundum. Adamlar dini yaşıyor, kullanmıyor. O yüzden bilimde dine gerek yok diye düşünüyorum. Din bilim çatışır mı? Din bilim çatışır. Din bilim değildir, inançtır. Bilim gözleme, araştırmaya dayanır. Kendine özgü yasaları vardır. İnancın yasaları yoktur. İnanca kutsal kitap veya din insanının dediği geçerlidir. Ama bilimde bilim her şeye kuşkuyla yaklaşır. Bilim eğer yasal hale gelmediği sürece teori olarak kalır. Ama yasal olarak kanıtlandığı zaman o bilim yasası olur. Bu yönüyle dinden ayrılır. Yani kesinlikle birbirine ilgisi yoktur. Çatışmaz, mümkünatı yok. Dinle bilim çatışmaz, çatışmasına imkanı yok. İkisi birbirini tamamlayan etkenler. Bu kadar. Her şeyi Allah'ın yarattığına inanmak bilimsel çalışmaları engeller mi? Aksine daha da çok kanıtlar diye düşünüyorum hocam. Yani mesela telefon, Wi-Fi bunlar nasıl çalışıyor? Yani eğer Allah'ın varlığına inanıyorsak bunları da kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani inanç meselesi ayrı bir mesele. Her şeyin Allah yarattı da doğada kendi kendini yaratıyor bir yerde tabii. O zaman dinle bilim çatışır diyorsunuz. Çatışır tabii. Çatışır. Doğa kendi kendini yaratıyor ama tam kesin olarak bilinmeyenler var tabii. Bilinmiyor her şey.
Evet, Seyfettin Hocam, röportajları aldık. Sokağın nabzı böyle. Şimdi buraları bir yorumlayalım. Yorumların yorumunu mu yapalım? Evet, yorumların yorumunu yapmak gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi genelde dikkatimi çeken mesela 2 tanesi oldu. Bilim inanç değildir dedi. O şekilde bir bilimle dini ayırt ettiler. Yani bilim inanç değildir. Bilimse din inançtır. Bilim gözleme dayalıdır. Ve yasalaştığı zaman diyor kesinleşir diye bir şey söylendi. Ben öyle anladım. Evet. Bu noktaya temas ederek çatışacağını söylediler. Yani doğru, dinde din bir inançtır. Yani bilim de günümüzde aslında inanç olmadığı halde inanç yerine konulabiliyor veya konulmaya çalışılıyor. Güzel nokta. Mesela sen evrim teorisine inanıyor musun diyor adam. Bilime inanır mısın diyor. İşte diyorsun ki ya bilim inanılması gereken bir şey mi yani? İnanç meselesi mi yani? Değil mi? Madem inanç meselesi değil ama günümüzde öyle olmuş. O hale getirilmiş yani. Getirilmiş. Dolayısıyla hem inanç haline getirilmiş hem inanca ters, inancın alternatifi olarak sunulmaya çalışılıyor. Problem burada zaten. Evet. O zaman bilim çağındayız. Madem ki inancın alternatifi inanç başka, bilim başkaysa ben bilime karşıyım da, çünkü bilim putlaştırılmış, yani bilime karşıyım da diyemiyor. Evet. Bu sefer inanca karşı algıladığında inancın yerine onu koymuş oluyor. Evet. Zaten problem burada. Batı'da bu oldu zaten, yani Batı'da işte dini kaldırılıp bilim onun yerine yetermiş gibi ikame edildi ve inanç olarak adeta çıktı. Başlarda evet değildi. Başlarda belki yine bilim yapanlar, Allah'a inanan insanlardı. Bir şekilde bir Hristiyanlıkları vardı bir yerden. Fakat daha sonraları işte 18-19. yüzyıldan sonra dediğiniz gibi iyice bilim kemikleşti, böyle o bilimdeki inançsızlık kemikleşti ve kendi inançsızlıklarını inanç haline getirdiler bilimle. Mesela dediğini doğrulayan 4 asır önce, 400 yıl kadar önce yaklaşık Newton kiliseden izin alma ihtiyacı hissetti bilim yapmak için. O zaman tabii biraz skolastik çağı kapanmak üzereydi. İşte aydınlanma dönemine yakın bir zamandı. Yani kilisenin de o ağır baskısı hafiflemişti. Yoksa daha önce böyle bir cesaret de edemezdiler yani. Bir Hristiyan, yani İncil varken senin bilim yapmana ne gerek var yani? İncil ne diyorsa körü körüne inan. Fakat burada biraz o baskı hafifledikten sonra ona cesaret eden Newton yine de kiliseden izin alırken ben dedi Tanrı'nın yaratma gizemini anlamak istiyorum. Evet. Yani Tanrı yaratıyor, tamam da Tanrı nasıl yaratıyor yani? Neyle neyi birleştiriyor? Değil mi? Yaratma gizemini izlediğimiz röportajlardan birisi ona değinmişti. Dolayısıyla yani bilim nedir bir defa? Burada Newton'un açıkladığı şekilde, yani evreni Allah yaratmıştır ama nasıl yaratmıştır yani? Nelerle neyi birleştirmiştir? Değil mi? Neden sonra neyi yaratıyordur? Yani yaratma sıralaması bir noktada, yani sebep-sonuç ilişkisi dediğimiz şey aslında sebepleri de sonuçları da o yaratıyor, ayrı ayrı yaratıyor. Ama yaratma sıralamasını, yaratma düzenini, Mekanizma dediler ya. Işte. Mekanizma işte evet. Yaratma düzenini araştırmaktır ki bu zaten Kur'an'da da bu husus teşvik ediliyor. Yani tam burada hocam hani bilim için gözleme dayalıdır dendi ya. Ya mesela dinde yok mu yani bu gözlem ve araştırma, inceleme yok mudur? Gözlem zaten dinde gözlemi
esas kabul ediyor. Değil mi? Bakın diyor yani fenzur. Bak diyor yani. Emre diyor ya. Dinin bir emri yani. Gözlem yap. Emri bilimin emri değil yani. Dinin emri. Bilimin esası olmuş sonradan. Evet. Gözlem ve deney. Dolayısıyla din de zaten asıl işimizin bu dünyada gözlem olduğunu, Allah'ın yarattıklarını seyretmek olduğunu, sonra da inceleyip nasıl bir sıralamayla yarattığını anlamamızı istiyor. Ve bunu ibadet sayıyor. Yani gerçek din bilimsel çalışmaları ibadet kabul ediyor. Çünkü Allah'ın emrini yerine getiriyorsun sen yani. Bak diyor, anla diyor. Değil mi? Bir kardeşimiz röportajda söyledi ya, ya işte bilim yapmak, bilimsel araştırmaları yapmak dine aykırı olur mu değil mi? Halbuki diyor aksine Allah'a olan inancımızı arttırır dedi. Ya o bilimsel çalışmalar, araştırmalar aslında Allah'a olan inancı da arttırır ve besler. Doğru yapıldığı zaman o zaman besler yapar diye mı? aynı şahıs yalnız önce yani bir bilim dine yer bırakmaz, dine ihtiyaç bırakmaz tezini de savundu yani. Sanki o orada bir yanlış anlaşılma var gibi geldi bana hocam. Şeyi ifade etti çünkü en son şeyi ifade etti. O bilimde dinin yeri yok gibi bir şey. Yani birbirinden ayrıştırmak istedi sanırım da. Yani onun için öyle söyledi diye anladım ben. Yoksa şimdi öyle bir anlayış kastı var yok. yani. Bunlar bu yani dine saygılı olanlar bile, dine saygılı da olsa, yani dini inkar etmese bile ama ayrıdır yani. Din ayrıdır, bilim ayrıdır. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Ben bir arkadaşlar onu bulabilirler mi bilmiyorum. Bizim YouTube'da vardı. Din, bilim. Seyfettin Bulut'un profesöre verdiği cevap diye yayınlanmıştı arkadaşlar. Onu bulabilirseniz onu yerinden izleyelim. Bu şeyde bir gözlem şenliğine katılmıştım ben. Saklıkent, Antalya. TÜBİTAK'ın en büyük gözlem evinin bulunduğu, yani 3000 metreye yakın hemen orada. Antalya'nın Saklıkent yaylasında. Efendim orada böyle bir profesör burada Ankara'dan Fen Fakültesinden emekli astronomi profesörü. Dolayısıyla onunla tartışmıştık bu konuyu. Yani o ya sen karıştırıyorsun diyordu yani. Burasıyla burası farklı. Aynen bu işaretleri yapıyor. Burası kafa, burası kalp. Kalp, kafa. Farklı şeyler yani. Biz bu bilim burayla ilgili diyor. Dolayısıyla Evet, burayla akılla ilgili. Kalp inançla ilgili. Tamam. Yani bunları karıştırmamak lazım. Karıştırırsan çorba olur ifadesini kullandı. Ben de o zaman yani aklıma gelmedi yani keşke siz çorbayı sevmiyorsunuz herhalde. Çorba olsun yani çorba zaten bütün yemekler karışım değil midir yani? Bütün yemeklerde karışım var. Yağını, tuzunu, malzemelerini karıştırıyorsun. Bak güzel bir yemek çıkıyor ortaya. Bütün yemekler sentezdir. İşte bu kafayla kalp, beyinle kalp, tamam mı? Dinle akıl, o da sentezlenirse güzel, yani ruhun yemeği çıkar ortaya, kalbin yemeği çıkar. Çıkar. Buna her kalbin, her ruhun ihtiyacı var, her aklın da ihtiyacı var. Çünkü bunlar birbirinden ayrıldığı zaman problem çıkıyor. Yani şu ifadeler onu çok güzel özetliyor. Sen de bilirsin. Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir. Din ilimleridir. Aklın nuru fünun medeniyedir. Medeniyet fenleridir. İkisinin imtizacıyla, yani karıştırılmasıyla. Evet. Karıştırılmasıyla değil mi? Hakikat ortaya. Hakikat tektir yani. Hakikat tektir. Yani bilimin hakikati ayrı, dinin hakikati ayrı, felsefenin hakikati ayrı olmaz. O zaman paramparça olur yani. Hangisine yani? O zaman kalbi başka bir hakikate inanıyor, aklı başka bir hakikate inanıyor. Değil mi?
Böyle olur ve bir parçalanmışlık. Parçalanmışlık. Evet, görüş parçalanır. Odaklanamaz o zaman yani. Odaklanamaz ya, parçalanmışlık bir de insanı mahveder yani. İki şey gibi yani, tutun iki kolunuz bağlanmış, biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa yani. Evet. Değil mi? Bu sizi acıtır. Tabii. Bu sizi yorar. Bu sizi mutsuz eder. Yani dolayısıyla bu kırılma. Çünkü evren bir tanedir yani. Değil mi? Bu evren bir tanedir. Dinin gözlem yapın, bakın dediği şeyler evrendeki varlıklar. Allah'ın yarattıkları. Yaratan Rabbinin adıyla bak, oku diyor. Evet. Bilimin gözlem yap dediği gene evrende Allah'ın yarattıkları. Yani Allah'ın yarattıkları, dolayısıyla bilimin de malzemesi, dinin de malzemesi. Yani bilimlerin, bütün bilim dallarının, bütün bilimlerin verileri, malzemeleri aslında dinin de malzemesidir. Çünkü dini gönderen yaratıcının eserleridir yani. Öyle bakarsan o zaman o malzemeler, o sanat seni sanatkardan koparmaz, uzaklaştırmaz. Yani o zaman bir bütünlük olur. Evet. Bir bütünlük olur. Felsefenin dayandığı akıl da, mesela aklet, aklını kullan. Değil mi? Felsefe bunu diyor. Din bunu söylemiyor mu? Din de aklını kullan diyor. Dolayısıyla her ikisini içeriyor. Yani Evet. din felsefeyi de, bilimi de içerir. Kendi muhtevası içinde onlara yer verir. Onlara karşı değildir yani. Gerçi hani bilim de aslında felsefenin devamı niteliğinde olan bir kategori. Çünkü bilim daha yeni, 200 yıllık bir mazisi olan, yeni türetilmiş bir kavram. Yoksa o da felsefe. Mesela Newton'dan bahsettiniz. Kendisini normalde doğa filozofu olarak tanıtır Newton yani. Yoksa bilim adamı şeklinde değil. İşte normalde doğaya yönelik düşünme, ona dair araştırma yapanlar doğa filozofu şeklinde ifade edilirdi. Evet, daha sonra bir kategori. İşte daha önce öyleydi. Hep felsefenin bünyesinde yer alıyordu. alıyordu bütün hepsi. bilim dalları. Yani Disiplinden gövde, ağacın gövdesinde bütün dallar toplandığı gibi zamanla tabii o büyüyünce ağaç gövdeye sığmadı. Dallar ayrı, bağımsız birer dal oldular. Ama bir noktadan gövdeden çıktılar yani. Bütün bilim dalları da felsefeden çıkıp bağımsız birer bilim dalı haline geldi. Önce felsefenin bünyesinde toplanmışlardı. İşte İbn Sina filozoftur ama aynı zamanda tıpçıdır yani. Evet. Değil mi? Harezmi düşünürdür. Aynı zamanda diyelim Cebir matematikçidir yani, bunun gibi. Bulmuş. Bir arada idiler. Aslında gene yani o başka değil. Gene insan bir bütündür yani. Kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla, gözüyle, değil mi? Hepsi insanda toplanmış. Yani o insanda bunların sentezi olmalıdır. Güzel. Hepsini sentezleyebilen, birbiriyle ilişkilerini kurabilen, bir bütünlük oluşturabilen insan başarılı insandır. Yani hakikate ulaşmış insandır. Yoksa paramparça. Parçalandığında ne oluyordu mesela? Sadece akıl olsa hocam veya sadece kalp olsa ne olurdu bu sefer? İşte parçalandığında bu sefer yani bilimsiz din topal, dinsiz bilim kördür diye Einstein'ın sözü var. Parçalandığında bu sefer ya topal oluyorsun ya kör oluyorsun. Bir taraftan eksik kalıyorsun. Yani sadece dini yani aklı sokmaksızın yani aklı kullanmadan kopuk bir dini kabul etmek taassubu netice veriyor. Evet. Veya dinden kopuk bir bilim anlayışı da hile ve şüphe içinde kalmaya neden oluyor. Bu sefer yani çünkü emin olamıyorsun yani. Emin olmak için iman etmeye ihtiyacın var. İman etmedikçe insan emin olamaz. Emin olamaz. Yani tamam öyle bulmuş, öyle görmüş ama geçen programda da tartışmıştık hatta, değil mi? Bilgi felsefesi. Adam
kendimden bile emin olamam diyor. Var mıyım, yok muyum diyor ben. Yani. Tartışılır bu diyor yani. Evet. Ya buraya yani söz buraya gelmişken bilimin de değiştiğini de ifade etmek lazım. Sanki bilim çok kesin bilgileri, hep en doğru bilgileri her zaman veriyormuşçasına. Yani genel geçer, evrensel anlamda böyle lanse ediliyor ama öyle değil. Yani dün ifade edilen bir bilimsel gerçeklik bir bakıyorsunuz belli bir süre sonra Mesela değişiyor yani. en büyük Newton'un yasaları bile günümüzde bilim değişti. adı, tabii Newton'un evren anlayışıyla günümüz biliminin evren anlayışı aynı değil yani. Değişti demeyelim ama yani farklı alanlarda geçerliliğini yitirdiğini ifade edebiliriz. Yani mikro alemde işte kuantumun yasalarının geçerli olduğunu ama onunkilerin geçerli olmadığını görmüş olduk. Bu durumda şunu da ifade etmek lazım. Evet, bilimsellik ya da bilimle ilgili bilgiler değişebiliyor. Şimdi dine baktığımız zaman dini tabii biz dinin kaynağı olarak Kur'an'ı, vahyi esas alalım. Evet, Kur'an ve sünnet kaynaklarında en önemli kaynaklarından. Aslında tabii bir yandan da kainat da dinin bir kaynağı olarak ifade etmek lazım. Ki bilimin konusu da kainattır. Şimdi vahiy değişir mi? Değişiyor mu vahiy? Aynı duruyor. Vahiy aynı, değişmez. Ha, değişen nedir? Röportajların birisinde bir beyefendinin öyle bir ifadesi vardı. Hani din dedi, din adamlarının ilettikleri gibi bir şey söyledi. Yani aslında dinin yorumu. Eğer bir çatışma söz konusu olursa sanki o dini yani Kur'an'ı, vahyi yorumlayanların, tefsir edenlerin de denilebilir. Onların yanlışlığı veya eksikliği denilebilir belki. Çünkü yeri geliyor belki çatışıyormuş gibi hani dinin hakikatleriyle bilimsel veriler çatışıyormuş gibi görünebiliyor. Aynı zamanda bilim adamlarının da yorumu yani kainata dair olan yorumlarıyla Kur'an'ı, vahyi yorumlayan din adamları veya işte müfessirlerin yorumu çatışabilir belki. Evet. Yeri gelir. Doğru mu hocam? İşte yani yorumlar, bir dikkat çekmek yorumlar lazım. çatışabilir. Yani yorumlar dediğiniz iyi oldu. Mesela dinin yorumları var ama dinin yorumları din değildir. Bilimin yorumları da bilim değildir. Yani gerçek bilimle din arasında bir çatışma yok. Olmaz, olamaz. Neden? Neden olamaz? Çünkü dinin kaynağıyla gerçek bilimin incelediği varlığın kaynağı aynıdır. İkisi Güzel. de aynı kaynaktan geliyor. Kainat kitabıyla Kur'an. Evet, yani kainat bunlar- kitabı da Allah'ın kitabıdır. Kitabı. Kur'an onun da yasaları. Allah'ın kitabıdır. Oradaki yasalar da Allah'ın yasaları. Yani bir insanın bile yani fiiliyle sözü çatışmaması lazım değil mi? Çatışırsa tenakuz olur yani. Tabii. Yaratıcının sözü, Kur'an sözü. Kainat yarattıkları fiili. Dolayısıyla fiiliyle sözü niye çatışsın yani gerçekte? Bilim de onun fiilini inceliyor. Yani nasıl faaliyeti, kainattaki faaliyetinin sıralanışı, dizilişi, dizini bunu inceliyor bilim. Dolayısıyla onun faaliyeti bu yani. Onun sözü, onun faaliyeti niye çatışsın yani? Hakikatte gerçek dinle bilimin çatışmayacağını, çatışmasının mümkün olmadığını, tamam mı? Onları çatıştıranın aslında yanlış düşündüğünü anlatmak lazım. Evet, güzel. Ama bilimin mesela yorumlanışı diyelim bu günümüzde mesela pozitivist bir anlayışla bilim yorumlanıyor. Maddeci bir anlayış, materyalist bir anlayışla felsefede, bilim de yorumlandığı için dolayısıyla gerçek dinle çatışan bu olabilir. Yani bilimin pozitivist yorumu, naturalist yorumu, maddeci yorumu çatışır tabii yani. Çünkü orada zaten şey yok. Yani o yorumda inanca yer yok. O yorumda yaratıcıya yer yok. Böyle bir yorumla elbette gerçek din çatışır. Yani bunları ayırmak lazım. Kesinlikle burası çok önemli. Bilimsellik adı altında aslında
bilimin içerisinde farklı bir fraksiyon oluşmuş oluyor bu durumda. Yani kendi yorumları oluyor ve o yorumu bilimin kendisiymiş gibi lanse edilebiliyor. O zaman tabii ki sanki bilimle çatışıyormuş gibi Ve bu gözüküyor. yorumun yanlışlığını ortaya koymak lazım. Koymak gerekiyor. Evet. Güzel. İşte onu nasıl koyabilir? İzleyicilerimize de soruyoruz. Hep biz konuşmayalım. Doğru. Yani Evet. bugünkü bilimin, pozitivist bilimin, özellikle böyle üniversite okuyan, felsefede veya bilim dallarında araştırmalar yapanlar daha buna güzel cevap vermeleri, yorum getirmeleri lazım. Yani bunun şeyi nedir? Yanlışlığı nedir? Mesela dine doğma diyorlar, dogma. Bilimin de bir doğması var. Yani pozitivist bilimin aslında doğması nedir? Bilimde dogma olur mu? Mesela olmaz diyor. Dini dogmalıkla suçluyorlar. Pozitivist bilimin zaten baştan, yani yaratıcıyı işin içine karıştırmayacaksın. Sadece Tamam. şu çerçeve içerisinde Ha. biz bu hakikatleri değerlendirebiliriz. Onun Dolayısıyla dışına çıkmayacaksın diye kendine bir sınır çekiyor. bir yaratıcının varlığını kabul etmeyeceksin. Aha. Dogması var bir defa yani. Bu bir dogmadır yani. Niye kabul etmeyeyim canım? Varsa yani ben bir gerçeği niye yok sayayım ya? Evet. Yani dine niye dogma diyorlar? Tamam, bir yaratıcının varlığını kabul ediyorsun. Bu bir inanç çünkü yani. Öteki reddetmek de bir inanç. Değil mi? Reddetmek de bir inanç. Çünkü insan, demin dedik, yorumlar çatışır. Ama insanın yaptığı şey yorumdur zaten. Yani her iki tarafta yorumdur. Ve iki yorumdan birisini kabul etmek inançtır. Ortası da yoktur bunun. Yani kainat ya bu incelediğimiz varlıklar, değil mi? Bilimin inceleme sahası alanı içinde olan varlıklar, dağlar, denizler, işte yer gök, yağmur, rüzgar gibi olaylar ve varlıklar. Nasıl bakacaksın buna? Ya Allah'ın eseridir diyeceksin. Bir yaratıcı bunları düzenliyor. Bir yaratıcı nasıl düzenliyor? İşte onu inceliyoruz. Evet. Veyahut da bir yaratıcısı yok bunların. Kendiliğinden oluyor. Kendiliğinden nasıl oluyor? Bunu inceliyoruz. Ortası var mı bunun? Yok. Ortası yok yani. Ya o maddenin kendisinde onu söyleyeceksin ya da onun dışında söyleyeceksin. Yani yağmur yağıyor şimdi. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor bir yorumdur yani. Bilim değildir. Buluttan yağmur yağıyor. Niye? Çünkü bak, fail kim? Yağıyor. Tabiat. Yağmur yağıyor yani, fail. Yani öznesi yağmur. Yağmur kendisi yağıyor. Yani kendiliğinden yağıyor. Evet. Din ne diyor? Ve enzele mines semâ immâen. Yağmuru semadan Allah indiriyor diyor. Şimdi bu bir inanç. Yağmur yağdırılıyor dersen inanç olur. Yağıyor dersen küfür olur. Ortası da yok bunun. İmanla küfrün ortası yok yani. Evet. Dolayısıyla ikisi de dogma aslında. Dogmaysa yani yaratıcıyı baştan var kabul etmek de dogma. Yok sayarak işe başlamak da dogma. O birisi bilimin dogması. Ya bilimin inancı yani. Halbuki hani bilimde doğma yoktu. Değil mi? Ama insan yorumlayan bir varlık. Yani bir şeyi söyleyecek. Ne ikisinden birisi. Dolayısıyla sanki öteki o da dogma olduğu halde o bilim maskesi altında sunuluyor. Yani bilimin yorumu bilim diye sunuluyor. Kandırmaca burada. Evet. Aldatmaca burada yani. Burada bir şeylik var. Dürüstlük yok. Dürüstlük yok. Değil mi? Tabii. Hocam bir yorum var. Müsaadenizle Buyurun. onu bir okuyalım. Hayırlı akşamlar. 1980'li yıllarda lisede ders kitaplarında atomun tanıtımı maddenin parçalanamayan en küçük parçasıydı. Atom parçalandıktan sonra ise
bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır deniyor. Oysa 1400 yıldır Kur'an'da değişen bir kural yoktur. Bu şeye dikkat çekmiş yani işte bilimin değiştiğine, seneler geçse bilim değişebiliyor. Bilimsel veriler değişebiliyor. Fakat vahiy değişmemiş deniyor. İşte o yorum yani o an bilinen, fark edilen, değil mi? Atomla ilgili fark edilen oydu. O şekilde yorumlandı. Belli bir zaman geliyor, farklı bir şey fark ediliyor. Aslında bunun ayrıntılarında hem başka bir şey varmış deniliyor. Ve o yorum bu sefer söylenmiş oluyor. Şimdi aslında aynı şey, diyelim ki Kur'an'da bundan belki 1000 yıl önce veya işte diyelim 500 yıl önce bazı ayetlerini diyelim o dönemin müfessirleri yorumlamışlar, tefsir etmişler. Ama bir bakıyoruz günümüzde ya aslında öyle değil de o ayette şu hakikat daha da parladı. Hani zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor, rumuzu işte içeriğindeki o işaretleri falan açığa çıkıyor, tevazu ediyor deniliyor. Evet. Gün geçtikçe bir bakıyorsun o da. Çünkü zaman en büyük müfessirdir der, kaydını koyar denir. Ve bir bakıyoruz günümüzde de onun yorumu farklı şekilde yapılabiliyor bir ayet-i kerimenin yorumu. O zaman şöyle düşünebiliriz işte kainat sonsuzluğun Allah'ın bir tecelli alanı, sonsuzun bir tecelli alanı. Kelamullah, Allah'ın kelamı vahiy de yine bir sonsuzun aslında tecelli alanıdır. Kelam sıfatından gelen. Ve bunlar bütün zamanlara şamil. Her ikisi de. Ve bu her ikisi dediğiniz gibi Allah'ın kitap şeyleridir yani eserleridir. İkisi arasında asla bir tenakus olmamalı. Tenakus oluyorsa o bizlerin yapmış olduğu yorumlamalardan kaynaklanıyor. Bilim adamının yapmış olduğu yorumlamalar veyahut da müfessirin yapmış olduğu yorumlamalar. Ama genel itibariyle uyum içerisinde olmalı ve yorumlar da genelde de uyum içerisinde aslında. Yani onun için demin söylediğin zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor hakikati. Yani bilim işte inceledikçe işin kesin hakikatini ortaya çıkardıkça Kur'an'ı doğruluyor. Mesela Kur'an diyor ki Yasin suresinden bir örnek verelim. Ve şemsü tecri li müstakarri leha. Yani güneş akar diyor. Tecri, cereyan. Akmak demek. Güneş Evet, akar akım. diyor. Güneş döner. Tamam. Şimdi dediğin gibi bazı eskiden din adamları bunu zahiri gözlemledikleri şekilde yani güneş çıkıyor, doğuyor, dünyanın etrafımızda dönüyor. Güzel. Burada akıp gidiyor yani. Dolayısıyla böyle yorumlamışsa yani Evet. o yorumdur. Tamam bu O yanlış zaman da doğruydu aslında. Yanlış denmez belki de ona yani o dönem için. Kendince onun nazarında ona görünen kısımda evet güneş bir yerden gidiyor, akıp geçiyor yani. Evet. Doğru değil mi? Orada bir yanlışlık yok. Yani zahire göre doğru. Zahire, yani gerçekte yani tamam dünya dönüyor. Güneş şey dönüyor olacak. ama güneş dünyanın etrafında dönüyor Evet. diye bir yapılan bir yorum. Ha şimdi diyoruz ki bu yanlıştır. Yani dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Şimdi yani bilimsel olarak bu güneşin dünyanın etrafında döndüğü kanıtlanmış. Kanıtlanmış. Ama zaten Kur'an güneş dünyanın etrafında dönüyor dememiş ki. O zamanki din adamları veya Kur'an'a bakanlar onu öyle gördüğü gibi öyle yorumlamış Öyle yani. Bu yorum yanlış olabilir. Ki bugün yanlıştır diyoruz. Ama Kur'an'ın ifadesi yanlış değil. Güneş gerçekten dönüyor. Dünyanın etrafında dönmüyor tamam ama güneş değil mi? Hem kendi etrafında dönüyor hem galaksi içerisinde kendi karar kılacağı mekana doğru yani güneşin bir hareketi var. Bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Bütün onun dönmesiyle birlikte zaten gezegenler de etrafında dönüyorlar. Yani güneş döner tabirinin içinde dünya döner de var. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü de içeriyor. Güneş döner tabiri. Çünkü güneş, dünya güneşin etrafında
Nasıl dönüyor? Güneşin, değil mi, merkez kaç kuvveti var. Dolayısıyla güneş dönmeseydi bu kuvvet oluşmayacak ve gezegenler de etrafında dönemeyecekti. Evet. Sebepler dairesinde Şimdi böyle işte bir şey buna var hayran Allah'ın kalıyoruz yani. şimdi yani. Kur'an öyle bir ifade kullanıyor ki bütün zamanların anlayışıyla uyum arz ediyor. Harika işte burası. Bütün çok zamanlarda, değil mi, o reddedilmesi mümkün olmayacak bir anlayış. Zaten bütün zamanları bilen bir yaratıcının kelamı olduğu da böylece ispatlanmış oluyor. Evet, muhteşem. Aslında kendisini de böylelikle ispat etmiş oluyor yani Kur'an. Evet. Böylelikle mucizeviliğini de görmüş olduk. Şey aklıma geldi hocam, bu yani usuldendir işte, bir usul veriyordu hatırlarsanız Üstad da. Akıl ve nakil taarruz ettikleri vakit akıl esas alınır diyor. Yani akılla, aklın ilkeleri ile nakil, vahiy bir nevi veya vahiy ile gelen işte o yorumlamalar diyelim. Bir taarruz, bir çakışma yani bir çatışma söz konusu olduğunda akıl esas alınır. Fakat diyor o akıl olsa gerek. Akıl olsa Ve gerek. şeyi atladım, nakil tevil olunur diyor. Nakil ona göre tevil edilir. Tevil edilir. Evet. Çünkü çatışması mümkün değildir demek bu tersinden baktığımız zaman. Evet. Çatışması mümkün değil. Eğer bir çatışma varsa doğru yorumlanmamış anlamına gelir. Evet. Onun doğru tevilinin yapılması gerekli. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet, bir izleyicimiz de yorum göndermiş. Evet kıymetli izleyiciler, bizler böyle daldık, muhabbete devam ediyoruz. Evet. Seyfettin hocamla. Sizlerden de yorum bekliyoruz hocam. Tekrar ben numaralarımızı hatırlatayım izleyicilerimize. 0312 341 2040. Programımız interaktif geçiyor. Sizlerin de yorumlarınız, katkılarınız varsa lütfen bizleri arayın, canlı yayına bağlanın. WhatsApp hattımızdan da bizlere yazılı olarak yorumlarınızı iletebilirsiniz. 0552 341 2040 numaralı hattan WhatsApp üzerinden yazılı şekilde iletebilirsiniz. Evet. Mesela bir de şey var. Buyurun. Aynı diyelim bilimi okuyor. Aynı yani fizikte şimdi. Bütün fizikçiler inançsız değil. İnanan da var. İnançsız olan da var. Değil mi? Ya bunu nasıl yorumluyorsunuz yani? Aynı verilerden birisi inanca çıkarım yapıyor, birisi inançsızlığa çıkarım yapıyor. Değil yani mi? Kainatı incelerken mi diyorsunuz? İncelerken aynı Evet. bilim, mesela fiziğin, efendim kimyanın, biyolojinin kendi bir konusunu ele alalım diyelim verileri orada. var yani. Tamam. Kendi incelediği alana dair gördükleri gözleme dayanıyor ya, aynı gözlemi yapıyor. Ama birisi aynı şeyden inanca yol buluyor, birisi inançsızlığa yol buluyor. Yani bunun neden böyle oluyor? Sebebi ne? Yani bunu da soralım. Evet. Girizgah açmak adına. Bakalım. Bununla ilgili de yorumlar gelecektir muhakkak. Bir izleyicimiz de şöyle bir fotosentezle ilgili bir örnek vermiş hocam. Şöyle bir bakalım. Evet. Fotosentez bitkilerdeki mesela hararet bilime göre iş verir ve yakar. Burada üstad bilimin de emirle hareket ettiğini söylüyor. Örneğin üzümün incecik zarı güneş ışınlarının yakmaması. Normalde bilim denilen kanunlara göre hararet o üzümün zarını eritmesi lazım diyor. Ama görülüyor ki merhametten bir kerim el işliyor. O üzüm güneş ışınlarında erimiyor demiş. İşte tabii yaprakları örnek veriyordu hatırlarsanız. İncecik yapraklar güneş yazın hararetinde yanmıyor. O canlılığını, yeşilliğini muhafaza ediyor. Ama mesela sonbahar, yazın harareti yok aslında serin. Ama tabii havaların serinliyor, bulutlu bir hava. Orada nedir? Sararıyor, soluyor, dökülüyor. Ama yazın hararetine dayanıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam vari bir şekilde diye bir örnek vardı. Yani burada dikkat çektiği sanırım bilim de veya bilimsel olan şeyler de Allah'ın emriyle hareket ediyor yani. Gerektiğinde sanki Allah ona müdahale ediyor. O bilimselliğin yani o rutinin dışına çıkılabiliyor mu demek istedi acaba?
Evet. izleyicimiz. Ya zaten rutinin dışına çıkıldığı an mucize oluyor. Biz ona mucize diyoruz. Evet. Yani kanun dışı. Allah kainatı kanunlarla yönetiyor. Yani bunlar Allah'ın kanunları. Şimdi tabiat kanunları denilen, bilimin de incelediği kanunlar. Hocam bu kısmın yorumunu ayrıca alalım. Burayı unutmayalım. Muhakkak o mucizeyle ilgili ve kanunlarla ilgili bir telefonumuz varmış. Efendim buyurun. Alo Leyla Hanım. Alo, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Sizleri tanıyalım. İstanbul'dan arıyorsunuz. Evet, evet. Ben de şöyle söylemek istiyorum. Buyurun. İnsana sürekli yeter ki gayret et, başaramayacağın şey yoktur gibi bir güç atfediliyor, dikte ediliyor. Halbuki insan sınırlı bir varlık, öyle değil mi? Hatta pek çok bakımdan aciz bir varlık. İsra suresinde açıkça belirtilmiyor mu? Ey insan, yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen yeri delemezsin, boyca da dağları aşamazsın. Yani beyin hücrelerimiz sınırlı, vücudumuzun gücü sınırlı. Yani bence din bilim ayrımını yapanlar kibirli insanlar. Açık söyleyeyim. Örneğin yağmurun nasıl oluştuğunu çözdük diye ona olan hayranlığımız azalmamalı. Tersine bence milimetrik hesaplarla o düzenekleri kurana Yüce Allah'a hayran olmalıyız. Evet. Yani her şeyi başarırım, her şeyi yaparım, gücüm sınırsız gibi yaklaşmak yerine bence gerçek bilim adamı bilmiyorum, olabilir diyebilmelidir diye düşünüyorum. Bu iki kelime çok önemli. Kesinlikle olmaz. Ne demek Allah? Doğa kendi kendini inşa ediyor. Yani anlıyorum. Peki tek yani soralım dinin bütün- mahiyetiyle Tabii. Leyla Hanım, özür diliyorum. Evet. Dinin mahiyetiyle, İslam'ın, vahyin, Kur'an'ın mahiyetiyle kainattaki yasalar uyum içerisinde midir? Ve tenakuz olabilir mi sizce? Bir çatışma olabilir mi aralarında? Hayır olabilir mi hiç? Zaten bilim adamları Allah'ın yarattıklarını incelemiyorlar mı? Evet. Ama sayı sistemimizin yetişemeyeceği kadar çok gök cismi var. Yani gücümüz o kadar sınırlı ki pili keşfettiğimizde kendimizi nerelerde görüyoruz? Ne haddimize? Evet. Yani daha da tevazu sahibi olmamız lazım. Daha da küçülmemiz lazım. Yaratılmışların muhteşemliği karşısında hayran olmamız lazım. Şöyle bir şey oluşuyor mu sizce? Hayranlığımızın azalmaması lazım diye düşünüyorum. Çok meşgul ettim değil mi? Estağfurullah, yok. Bir şey sormak istiyorum. Sizce şöyle bir şey oluyor mu? Yani siz çünkü şeye dikkat çektiniz, kibre dikkat çektiniz, bilim adamlarının falan. Evet, Yani çok bilimsel tehlikeli. çalışmalar yaptıkça, efendim hani insanlıkla bir gurur duyma, birçok teknolojik ilerlemeler yaşanıyor, insan hayatı kolaylaşıyor, çalışmalar yapılıyor. Bunun da kendilerince tabii ki gurur duyulası şeyler olabiliyor. Fakat buradaki o kibir nereden kaynaklanıyor? Yani kendi haddini nasıl aşıyor acaba orada bilim adamları? Yani evet, kendilerini hapsediyorlar. Çözdük, başardık. Hayır. Yani bir nimet olarak, bir ikram olarak değil de öyle görmek yerine kendilerin biz elde ettik tavrının teslim doğru olmak. olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Anladım. Evet. Kesinlikle Evet, çok öyle, teşekkür ediyoruz kesinlikle. Leyla Hanım. Programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür kıymetli ederiz. Çok yorumlarınız güzel oldu. programlarınız. Teşekkürler. Hayırlı geceler. Sağ olun, iyi akşamlar, sağ olun. Evet. Yani bu kibir gerçekten öyle önemli bir şey, kriter. Yani biz bildikçe aslında bilimle uğraşanlar bildikçe bilmediklerini anlamaları ve tevazu göstermeleri gerekir. Yani bildikçe
bilenin Allah olduğunu daha çok idrak ettiren bir bilim gerçek bilimdir. Yoksa ben biliyorum, ben yapıyorum şeklinde insanı yani benlik davasına götüren, kibire götüren bir bilim. İşte bu da zaten yaratıcıdan bağını koparınca oluyor. Yaratıcıdan bağını koparmazsa bu olmaz. Evet. Çünkü bütün kainatı değil mi bu bizim yeni bulduğumuz, keşfettiğimiz her şeyi milyonlarca, milyarlarca senedir idare eden, döndüren bir yaratıcı. Yani evrenin büyüklüğü, ihtişamı, gizemi, düzeni karşısında insanın kendini büyük görmesi, kibiri gerçekten gülünç kalır. Gülünç düşer ya. Çok gülünç olur. Yani böyle bir gülünçlük sergiliyorlar. Dolayısıyla bu bir önemli kriter. Yani Bu kısma değinen bir izleyicimiz de var. Halime Hanım, o da buna değinmiş. Hatta demiş ki, gelen bütün bilgiler din hak olduğunu ortaya koyuyor. Bunu kabul etmemelerinin tek nedeni Peygamber Efendimiz dönemindeki müşrikleri kastederken kıskançlık ve inatları oluyor. Eğer ki insanlar bilim ve dini birbirinden ayırıyorlarsa o hak olduğundan değil, ya inatlarından ya da kıskançlıklarındandır demiş. Yani evet. Tabii kıskanacak Neyi herhangi bir şey yok kıskanacak ama. yani kıskanç Evet. insan kendi Peki inatlı hem cinslerini kıskanabilir ama tabii. değil mi yani? Hayır o Peygamber Efendimizle ilgili işte o vahyi kabul etmemeleri müşriklerin onu ifade etmiş ama. Yani peygamberimizi kıskanmalarıysa Kıskanma, doğru. tabii onu söylemiş. Ama tabii bu bilim günümüze de aynı şekilde günümüzdeki dini reddeden, bilimselliği tek hakikat olarak görenler için sanırım bunu söylüyor ama tabii bunun oradakiler için kıskançlıktan ziyade belki o inat ifadesi olabilir. Veya bilemiyorum yani işte tam hakikati görememek de denilebilir. Bilemiyorum. Evet yorumlar geliyor hocam. Şöyle demiş ki bir izleyicimiz de evrenin kanunları ile dinin kanunları aynıdır. İşte Big Bang patlaması ile evrenin yoktan var edildiği ortaya çıkıyor. Kur'an'daki ayetlerin günümüzde bilimle ispatı var demiş. Akıl ancak vahyin kanatları altında gerçeği bulabilir. Akıl kendi başına asla gerçeği bulamaz. Vahiyden beslenmelidir demek istiyor yani. Onunla birlikte ancak hakikati bulabilir. İşte siz de bahsettiniz, temas etmiştiniz. Akıl ve kalp beraber olacak gibi. Yani o akıl olsa gerek derken işte aslında hem vahyin ilkeleri, hem aklın doğru ilkeleri, hem kainatın doğru ilkeleriyle uyumlu bir şekilde. Yani ben onu anladım. Yani bu üç alan da çok kıymetli alanlar. Yani vahyin, Kur'an hakikatleri, akıl ilkeleri ve kainat kitabındaki kanunlar. Bunların her biri, üçü birbirine mutabık. Hepsi dediğiniz gibi yani çünkü hepsi Allah'tan, hepsi bir şekilde Allah'ın varlığı veya tecelli alanı. Öyle düşünmek gerekiyor. Ama işte burada sıkıntı tam nerede çıkıyor? Yani bilimsel çalışma yaparken deney, gözlem ama mevzuyu sadece orada sınırlı tutup bu işin gerçeği, hakikatini sadece bu maddi alanda arayacağız. Evet. Denmesi sanki. Yani böyle bir kayıt tutuyor yani. Dışarıya bir atıfta bulunmamak değil mi? Bilimin doğması yani. Bu kitabı tamam mı? Kitapla ilgili açıklamalarını yaparken bu kitabın dışında bir şeye atıfta bulunmayacaksın. Yani kitabın kendi içinde kalarak açıklamasını yapacaksın. Evet. Yani buna göre bu kitabın bir yazarı var diyemezsin. Çünkü yani kitabın dışına çıkmış oluyorsun. Kitabın içinde yani. Yani bu bir defa yani bu bakış sıkıntılı bir bakış. Kitapla ilgili başka bir örnek de aklıma geldi ama telefonumuz varmış hocam. Hemen onu alalım. Efendim buyurun. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar Kutbettin Bey. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler.
Van'dan arıyorsunuz. Doğrudur. Van'ın neresinden arıyorsunuz Kutbettin Bey? Van merkezden arıyorum. Van merkezden. Evet. Buyurun Evet. efendim. Yorumunuzu bekliyoruz. Bu akşamki bu Şimdi- programımızın konusu. Yani basit bir ilaç kendi kendine olmadığına göre Evet. ya işte kimyager lazım, işte miligramsından şunun maksadıyla yapılan bir şey. Tamam, ilim. Yani hani birisi demiş ya, ilim demektir. İlim de kendin bilmektir. Hı hı. Sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır. Evet. Yani bunu savunan insanlar bir şeyi gizlemek istiyorlar. Yani şu kainatı evirip çevirip her şeyi yerine düzeni koyan birisini anlamak istemiyorlar. Onun için işte ilim ayrı, din ayrı diyorlardır. Hmm. Evet. Mesela şimdi diyelim ki biz konuşuyoruz değil mi? Bu Evet. konuşmayı dışarıdan diyelim ki oksijen arıyoruz. Hı hı. Bu içimize giriyor. İçimizdeki kanımızı temizliyor. Kanı temizlerken bir ısınma meydana, bir hareket meydana geliyor. Daha sonra bu dışarı çıkacak olan karbondioksit, yani zehirli gaz konuşmaları meydana getiriyor. Yani böyle bir ilimden bunun sahibini tanımamak, bunu bu şekilde tanzim edeni bilmemek nasıl ayrı olabiliyor? Evet. Evet, önemli bir nokta. Şeyi peki ne dersiniz? Yani bu ilmi çalışmaların yapılması dine engel mi veya din böyle bilimsel çalışmalara engel midir sizce? Engel değildir. Niye engel olsun? Hı hı. Zaten netice her şey tekamül kanunu var ya, tekamül kanunu olduğu için ilme dökülecek diyor zat. Evet. Şimdi ilme dökülecekse kim güzel izah ederse aklı, mantığı, vicdanı olan bir şey kazanır elbette. Evet. Ama sen onları ayırdığın zaman ruhsuz bir şey olur. Ruhsuz bir şey, hayat, yani ruhsuz maddi bir şeyde hayat yoktur. Anlayış da yoktur. Evet, yani her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Değil mi? Bunu da hatırlamış Şimdi olduk. nasıl izah edecek o zaman? Niye yani ya bunu bilmediği için en basiti olan inkarla, Evet. yani yok saymakla, Yok saymak. kendini bir şey etmekle ancak işte ilim olacağını düşünüyor. Evet, evet, anladım. Evet, çok Evet. teşekkür ediyoruz Kutbettin Bey. Yorumlarınızdan Hayırlı dolayı akşamlar. programımıza katıldınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet. Kutbettin Bey de güzel izahlarda bulundu. Evet. Bir yaratıcının varlığını yok saymanın bilimsel çalışmalar için yani illa olması gereken bir şey olmadığını aslında söyledi yani. Yani bu ben onu getirdim, birkaç tanesini okuyayım hemen hızlı. Hı hı. Bilim adamlarından örnekler var burada. Şimdi Evet. bakın ne demişler. Günümüzde tabii bilim adamları inançsız olabiliyor ama şimdi mesela bir biyolog, Profesör Cecil Hamar, İlim aleminde gözümü nereye çevirsem yücelerin yücesi bir yaratıcının varlığını gösteren eşi bulunmaz kanun ve nizamlar gördüm. Albert Einstein, iman ilmi araştırmaların en kuvvetli ve asil sonucudur. İman. Newton, en harika ve mükemmel şekilde yaratılan şu kainat, her şeyin hakikatini bilen bir yaratıcının varlığına en açık delil değil midir? Pasteur, gerçek iman hiçbir terakkiyi men etmez. Eğer bugünkü bildiklerimden daha çok bilgim olmuş olsaydı, şüphesiz ki Allah'a olan inancım şimdikinden daha derin ve sağlam olurdu. Efendim, hangi sahada olursa olsun, Max Planck diyor bunu. Evet. Fizikçi. İlimle ciddi meşgul olan herkes ilim mabedinin kapısında şu yazıyı okuyacaktır.
İman et. İman, ilim adamının vazgeçemeyeceği bir esastır. Evet. Bu saydığınız isimlerin hepsi de bilim adamları yani. Ya bu başkaları anlamda. da var. Çok ciddi Bunlar ilmi çalışmalar uzatılabilir. yapanlar, evet. Şimdi öyle. Günümüzde de böyle bir takım bilim adına çıkıp da, değil mi böyle yaratıcıyı yok sayanlar da var. Yani bunu şu söz güzel yorumluyor. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir akıtır. Bak aynı suyu içiyorlar. Birisinin bünyesinde, dedik ya, yorum farkı bu yani. Suyu bal olacak şekilde yorumluyor. Arı. Yani öyle yaratılmış. Öteki zehire, onun bünyesinde zehire dönüşüyor. Dolayısıyla aynı ilim, yani ballar balını buldum, kovanım yağma olsun dedirtiyor. Veyahut da yaratıcıyı yok saydırabiliyor. Bir de endişeleri şu, yani ona özellikle gençlerin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani bu bilim çağındayız ya, Allah yarattı dersek, yani baştan tamam bu bir inançtır, yani yaratan Rabbinin adıyla oku demek. Rabbinin yarattığını düşünerek gözlem yap, incele. Evet. Ama bir ön kabul olarak Rabbinin yarattığını dikkate al. Zaten bu akli bir çıkarımdır. Yani bu kitabın bir yazarı var ama nasıl yazmış bir bakalım. Evet. Değil mi? Bir böyle bakacaksın veya yazarı falan yok. Yani dolayısıyla sadece kitabın kendi içinde kalarak bunu açıklayacaksın. Şimdi birincisi akla daha yatkın. İkisi de inanç ama hangisi akla yatkın bir inanç yani? Aklın kabul edebileceği bir inanç. Evet. Öyle. Şimdi böyle kabul edersek diyorlar, yani birinci inancı kabul edersek Allah yarattı. O zaman bilim olmaz. Yani bilim yapamayız ki yani, tamam yani. Bu inanç orta çağda nasıl bilime ket vurdu, bilimin önünü kesti. Gene öyle olur zannediyorlar. Halbuki Batı'da öyleyken orta çağda, İslam dünyasında, değil mi? Bilim yapılıyordu yani. İnançla bilim beraber götürülüyordu ve inancın gereği olarak bilim yapılıyordu. Onun için ilk böyle bilme öncülük eden, her sahada bilme öncülük etmiş olanlar Müslüman bilim adamlarıdır. Evet. Ve inançlarının gereği olarak bunu yapıyorlardı. İbadet şuuruyla yapıyorlardı. Yani niye engel olsun ki? Çünkü diyorsun ki tamam ya, bu kitabın bir yazarı var diye inanmak, kitabı incelemeye niye engel olsun? Yazarı zaten incelensin diye yazmış kitabı. Değil mi? Okunsun diye yazmış yani. Bilim, Allah'ın yazdığı bu kainat kitabının okunmasıdır. Ve yaratıcı okuyun diyor. Bakın nasıl yarattım diyor. Değil mi? Evet. Yani burada nasıl yazar, işte nasıl hecelerden, harflerden kelimeler oluşturdum. Kelimelerden cümleler oluşturdum. Bunu inceleyin diyor ya. Dolayısıyla aynı şekilde kainat kitabı da atomlarla, elementlerle, element harfleriyle yazılmış bir kitaptır. İnceleyin diye bize yazarı bunu söylüyor. O zaman ya hem de incelerseniz, incelediğinizde anladığınız kadar da sizi ödüllendireceğim diyor. Yani bilim yapmanın bizim dünyadaki kendi ulaşacağımızı hedeflediğimiz karşılıklarından, kazancından çok daha fazlasını o bize vaat ediyor. Dolayısıyla bilim yapmaya bu insanı teşvik eder. Teşvik eder, motive eder. Motive eder yani daha çok. Onun için şimdi Avrupa'da laboratuvarlarda çalışacak genç, yani bilim adamı bulamıyorlar yani. Bulmakta zorluk çekiyorlar çünkü gezip tozmak, eğlenmek varken niye laboratuvara kapanıp araştırma yapacaksın yani? Sonunda bitecek, değil mi? Hiç uğruna o çile çekilir mi? Ama yaratıcı diyor ki sen anlarsan diyor,
Tamam mı? Sana cennet vaat ediyor. Anladığın kadar. Yani okursan bu kitabı diyor, her harfine 10 altın vereceğim diyor. Doğru yorumlarsan, doğru anlarsan, değil mi? Her harfine 10 altın kazanacaksın diyor. Bu seni daha çok okumaya, araştırmaya itmez mi yani? Evet. Hocam. O kaygıyı gidermek lazım yani. Kesinlikle. Ya bu konuyla ilgili daha çok da konuşulur. Konuşulmaya da ihtiyaç var belki. Ama maalesef süremizin de sonuna geldik. Bu noktada artık toparlamamız lazım. Şimdi bir yorumlara da değerlendirme yapalım mı hocam? Ne dersiniz? Olur. Yazılı yorumlar da geldi. Evet, var. Yazılı Yorum yorumlarımız da var. birincisini seçelim. Ondan sonra kapatalım. Evet, olur. Yorumlarımızı bir değerlendirelim. Sonrasında da programımızı bitireceğiz. İlk oluşumu sırasında dünya suyla kaplı kalsaydı, üzerinde yaşayamazdık. Kayalardan ibaret olsaydı, onu ekip biçemezdik. Güneş bize 1 metre yaklaşsa yanar, 1 metre uzaklaşsa donardık. Atmosfer olmasaydı nefes alamaz, yer çekimi olmasaydı yürüyemezdik. Her şeyi yerli yerine koyan kim? Hiç düşündünüz mü? Evet, Gerçeğin Peşinde programının sonuna geldik ve günün programın yorum birincisini seçtik kıymetli izleyiciler. Evet, Seyfettin Hocam. Beni mi seçtin yoksa? Yani en çok yorum ben yaptım. En çok yorum siz yaptınız sizlere. Evet, izleyicilerimizden, yorumlara katılanlardan. Siz açıklarsanız güzel olur. Buyurun. Ya ben Van'dan katılan Kudbettin değil mi? Evet. Kudbettin Bey'in yorumlarını da beğendim. Ama yazılı yorumlar da güzel olmakla beraber yorum birincisi olarak İstanbul'dan katılan Leyla Hanım'ı tercih ettim. Efendim. Evet. Ama Kudbettin Bey'in de daha sonraki programlarda yine o değerli yorumlarını bekliyoruz. Leyla Hanım adresini bırakırlarsa hediyesini, bu önümdeki kitabı hediye olarak göndereceğim. İmzalı olarak efendim. Hayırlı olsun. Tekrar görüşme dileğiyle diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Seyfettin Hocam. Evet, Leyla Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Günün yorumcusu oldu. Evet, bir diğer Gerçeğin Peşinde programında görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olunuz.